Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Birçok sufle tarifinde yağlı, klasik bir kek hamuru hazırlanıp yarım pişirilerek servis ediliyor. Bu durum içindeki şekerden dolayı pek çok kişiyi rahatsız etmese de ister istemez unsu tat damakta güzel bir hissiyat oluşturmuyor. Bugün vereceğim tarif profesyonel şeflerin mutfaklarında uyguladığı gerçek sufle tarifidir. Bu sufle tarifini denedikten sonra favori tarifinizin bu olacağını düşünüyorum. Hadi tarife geçelim. Tarife yumurta akını köpürterek başlayacağız. Benim verdiğim ölçülerde yaparsanız kasenin küçüklüğüne büyüklüğüne göre 2-3 porsiyon elde edersiniz. İlk önce oda sıcaklığında 2 adet yumurta akını bir kaseye alıyorum. Yumurtanın oda sıcaklığında olması önemli. Aksi halde istediğiniz o kar kıvamına gelemeyebilir. Kullandığınız kap kesinlikle ıslak olmasın. Üzerine bir tutam tuz atıyorum. Ve yarım çay bardağı 50 gram toz şekeri ekleyerek mikserle kar kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Tamamen kar kıvamına gelmiş durumda gördüğünüz gibi. Bu kıvama geldikten sonra yumurta akını kenara alabiliriz. Yumurta akları kenarda beklerken şimdi yumurta sarılarını da aynı şekilde çırpacağız. 2 adet yumurta sarısını bir kaseye alarak üzerine kalan 50 gram toz şekeri ekliyorum. Toplam 1 çay bardağı dolusu şeker kullanmış oldum. Yumurta sarısını da aynı şekilde rengi açılana kadar biraz kabarana kadar çırpıyoruz. Yumurta sarısının rengi açıldıktan sonra 200 mililitre 1 su bardağı dolusu süt ekliyorum. Ve 30 saniye kadar tekrar çırpıyorum. Süt ile bir kez çırptıktan sonra kıvamını şöyle göstereyim. Oldukça akışkan. Şimdi katı malzemeleri yavaş yavaş ekliyoruz. Bunun için 2 yemek kaşığı dolusu 30 gram un ve tepeleme 1 yemek kaşığı dolusu 20 gram da kakao ekliyorum. Son olarak yarım paket şekerli vanilin ve yarım paket de kabartma tozu ekliyorum. Ve katı malzemelerle bir kez daha çırpıyoruz. Şu an kıvamını görüyorsunuz. Oldukça akışkan bir kıvamı var. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Hazırladığımız karışımı bir tencerenin içine alıyorum. Ve bu karışımı orta ateşte kıvamı yoğunlaşana kadar sürekli karıştırıyoruz. Kıvamı gördüğünüz yoğunluğa geldikten sonra ocağı kapatabilirsiniz. Ve pişirdiğimiz bu karışımı bir kasenin içine alıyorum. Şimdi yumurta akı ve pişirdiğimiz bu karışımı karıştıracağız. Yumurta akının hepsini bir anda eklerseniz bu karışım oldukça yoğun olduğu için karıştırırken yumurta akının büyük bir çoğunluğunu söndürürsünüz. Bu yüzden yumurta akından bir parça alıyorum ve bu karışımın kıvamını biraz yumuşatıyorum. Şimdi yumurta akını eklediğimde artık daha rahat bir şekilde karıştırabilirim. Kalan yumurta akını da üzerine ekliyorum. Ve yavaş yavaş kapatarak karıştırıyorum. Karışımı sufle kaplarına alarak pişirmeye geçebiliriz. Bir kepçeyle sufle kalıplarına döküyorum. Tam 3 adet sufle kabını doldurdum. Tam ortalarına ise birer yemek kaşığı sürülebilir çikolata ekliyorum. Sürülebilir çikolatayı ekledikten sonra hamurla üzerlerini kapatıyoruz. Zaten kabaracağı için çikolata tamamen suflenin ortasında kalacaktır. Birer kez zemine vuruyoruz ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika boyunca alt üst ayarda fansız bir şekilde pişiriyoruz. Ama bu pişme süresi kullandığınız kabın ısı iletkenliğine, kalınlığına ve sufle harcının kasedeki miktarına göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin. Sufleler fırından çıktı. Toplam 15 dakika boyunca pişirdim. Şimdi şöyle ortasından kıvamını da sizlere göstereyim. Yumurta kokusu yok, unsu tat yok. Gerçek sufle bu şekilde yapılıyor. Denerseniz ne kadar güzel bir tarif olduğunu anlarsınız.
Diğer tariflerde görüşmek üzere. Bay bay.